Merhaba sevgili seyircilerim, Oktay Usta'nın mutfağındasınız. Sizlere bugün çay saatlerinizin vazgeçilmezi olacak. Güzel böyle sütlü, kekli, nefis bir tatlı hazırlayacağım. Üzeri frambuaz soslu olacak. 3 bölümden oluşuyor frambuaz sosu. Burada beyaz çikolatalı bir sütlü yumuşatma bölümü olacak. Burada da keki olacak. Keki de toz badem veya toz fındıkla hazırlayabileceksiniz. Önce kekinden başlıyorum. 5 tane yumurta oda sıcaklığında, 1 su bardağı şeker, 6 çorba kaşığı tepeleme dolu çorba kaşığıyla un, 2 çorba kaşığı toz badem veya toz fındık, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu. Kekini hazırlıyoruz. Sonra diğer aşamaları hazırlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyor. Önce yumurtaları karıştırma kabının içine kırmaya başlıyorum. Evet, 3 dakika mikserin en yüksek devirinde köpürtme işlemimizi tamamladık. Canım durur musun? Rica etsem. Evet, şimdi sevgili seyircilerim, 5 yumurta, 1 su bardağı şekerle birlikte mikserin en yüksek devirinde köpürtme işlemini tamamladıktan sonra süzgecimi nereye koydum? Canım benim, neredesin? Heh, buradaymış. Evet, şimdi içerisine ilave edeceklerimiz bölümüne geçiyorum. Burada 2 çorba kaşığı toz badem ya da fındık dedik. Burada 6 çorba kaşığı tepeleme dolu un, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, son derece yapımı güzel, misafir ağırlayabileceğiniz, ondan sonra ev halkının böyle güzel, büyük bir iştahla yiyebileceği güzel bir tatlı oluyor sizler için. Üzeri frambuazlı, çilekli, vişneli hazırlayabilirsiniz. Orman meyvesi de olur. Derin dondurucuya koyduğunuz tüm ürünlerden yararlanabilirsiniz sevgili seyircilerim. Şimdi hemen kıvamını sizlerle paylaşacağım. Onu da göreceğiz. Oktay Usta'yı chef-oktayusta.com adresinden de takip edebilirsiniz sevgili seyircilerim. Instagram'da, Facebook'ta, YouTube'da, Oktay Usta tüm platformlarda sizler için tarifler paylaşmaya devam ediyor kıymetli seyircilerim. Burası şu anki hazırlamış olduğum bu güzel tatlımız cam serisi, yani fırın kapları serisinde en büyük olan 26 santime 40 santim çapında olan bir fırın kabında hazırlıyorum. Bugünkü tatlımızı sevgili seyircilerim, aile boyu ziyafet olacak. Canım durur musun? Hemen fişten çıkartıyorum. Kıymetli seyircilerim, fişten çıkarmadan asla tutmayalım. Allah korusun bir kaza yaşanmasın diye söylüyorum. Evet, şimdi hemen kıvamını görelim. Kıvamı son derece güzel oldu. Sevgili seyircilerim bakın. Koyu ve akıcı. Efendim şimdi sizlerden gelen sorular oluyor. Oktay Usta, benim yapmış olduğum kek söndü. Kek sönmesinin en büyük sebebi nedir? Hemen onu da paylaşacağım sizlerle kıymetli seyircilerim. Unu az olursa yükselir önce, sonra da aşağıya doğru geri çöker. Çünkü kaldırım gücü yeterince olmadığından dolayı çökme yapar kıymetli seyircilerim. Ondan dolayı 5 yumurtaya 1 çorba kaşığı fazladan un koyuyorum ki böyle daha bir güçlü olabilsin, taşıyabilsin. Ondan dolayı söylüyorum. Güzel karışım tamamlandı ve şimdi nasıl akıyor onu göreceğiz. Önceden ısıtılmış 170 derece fırının orta katın bir altında. Pişme süresini fırına atacağım. Fırından çıkınca sizlerle paylaşacağım. Evet, tatlımızın kek harcı şu anda hazır. Fırına gidiyor. Kıymetli seyircilerim, hemen saatime bakıyorum. Fırından çıktıktan sonra sizlerle paylaşacağım. Alt üst pişirme bölümünde 170 derece fırının ısıtılmış fırına gönderiyorum. Canım sevgiyle pişer misin? Evet, benim mutfağımı ziyarete gelen yurt dışından dostlarımız oldu. Yeni evli çift Emine ve Fatih'e mutluluklar diliyorum. Gelirken bana hediye getirmişler. Çok teşekkür ediyorum. Yuvanız huzurlu ve mutlu olsun inşallah sevgili gençler. Evet, şimdi sevgili seyircilerim, hemen kek burada pişerken biz sosu hazırlıyoruz. Aşama aşama gidiyorum tüm detaylarıyla. Şöyle geniş bir tava, tencere, Allah ne verse seçiyoruz. Buranın üzerine hemen ne kadar? 550 gram frambuaz var burada. 550 gram frambuaz aldım.
Buranın üzerine bir çay bardağı toz şeker veriyorum. Canım, son damlasına kadar dökülür müsün? Döküldü. Hemen bir kaşık da çorba kaşığıyla mısır nişastası. Yoksa buğday da olur. Hangisi varsa Allah bereket versin. Ve üzerine suyunu veriyorum. Kaynamaya başlayınca 5-6 dakika kaynatacağız. Bir frambuaz sos hazırlıyoruz. Kek pişiyor, sos hazırlanıyor. Sütlü çikolatalı kreması da, yani sıvısı, şerbeti daha doğrusu, sütlü ve çikolatalı şerbetin yapımına birazdan geçeceğim. Kaynasın, kek pişiyor. Çıktıktan sonra sütlü çikolatalı şerbet ılık, kek ılık, sevgiyle buluşuyorlar. Evet, sosumuz kaynamaya başladı kıymetli seyircilerim. 5 dakika kaynatacağız. Şimdi burada baktığımız zaman sosun biraz kıvamı bir tık koyu görünüyor. Buraya az bir şey hemen sıcak su ilavesinde bulunacağım. Çok az, böyle yarım çay bardağı kadar sıcak su vereceğim ki dengeli olması lazım kıymetli seyircilerim. Çünkü nişasta bayağı güçlüymüş. Bazı nişastaların kıvam bağlayıcı özelliği biraz daha düşük olabiliyor. Evet, yarım çay bardağı da üzerine sıcak su ilave ettim. 5 dakika kaynatıyoruz ve ocaktan buraya alıyorum. Şimdi sosumuz hazır. Detayları var, süzdürme bölümü. Onu da paylaşacağım sizlerle. Şimdi sıra geldi. Hemen tencerede yer değişikliği yapıyorum. Kekten güzel kokular geliyor. Şimdi sütlü, çikolatalı şerbeti olacak. Şerbetinde neler var? Hemen malzeme listesini paylaşayım. 4 su bardağı soğuk süt. Tencereye aldım son damlasına kadar. Buraya 1 çay bardağı toz şeker veriyorum. Kıymetli seyircilerim. Bardak ölçün nedir Oktay Usta diyen seyircilerimiz var şu anda. Zeynep Hanım kaç mili neydi? Mililitre, tamam. Bazen takılabiliyor. Miligrama falan geldi. Mililitre, sevgili seyircilerim, 125 mililitrelik çay bardağı kullandım. Şimdi 4 su bardağı süt, 1 çay bardağı toz şekerle birlikte süt kaynamaya başladığı anda çikolata, krema ve vanilya geliyor. Canım, ne durumdasın? Sevgiyle pişiyor. Beğeni butonuna lütfen basmayı unutmayın efendim. Evet, tatlımızda frambuazı test süzgeçten geçirdim kıymetli seyircilerim. Bakın böyle içinde hiç kalmayıncaya kadar kaşığın böyle ters tarafıyla bastıra tamamen frambuazını alıyoruz kıymetli seyircilerim. Bakın kıvamını görmek ister misiniz? Bakın koyuluğunu görelim. Biraz az bir şey su ilave edebilirsiniz. Böyle yaptıktan sonra şekerini kontrol edin. Az bulursanız birazcık içine şeker ilavesinde bulunabilirsiniz. Sıcakken geçirdiğimiz için içindeki şeker eriyecektir kıymetli seyircilerim. Telefonum çalıyor. Çok özür dilerim. Yayındayım canım. Bakamam telefona. Kim arıyor? Sevgili kardeşim. Daha sonra arayacağım seni inşallah. Evet. Ama ısrar ediyor. Ben bir koşu gidip geleyim. Evet. Şu anda frambuaz sosumuz hazır. Bunun en büyük özelliği çekirdeklerinin süzülmüş olması gerekir kıymetli seyircilerim. Çünkü çekirdekleri içinde olursa yerken bir çıtırtı gelir, sizi çok ciddi rahatsız eder. Ondan dolayı söylüyorum. Evet, şimdi hemen buraya güzelce 100 gram fil dişi çikolatayı ısıtmış olduğum sütün üzerine alıyorum ve buraya çikolata, özür dilerim, erisin. Eridikten sonra hemen içerisine neyi ilave edeceğim? Krema ve vanilya gelecek. Krema, beyaz çikolata, süt hepsi ilave edildi. Son olarak vanilyasını da ilave ediyorum. Burası artık ılık hale gelmesi için bekliyoruz. Sos hazır, sütlü şerbeti hazır. O saatime bakıyorum, 35 dakika oldu. 170 derecelik fırında tatlımızın keki geliyor. Sevgiyle geliyor. Canım benim, hoş geldin. Ne de güzel geldin. Evet, sevgili seyircilerim, şimdi fırından çıkardık. Ilık hale gelecek. Sıcaklığı çıkmış olsun. Ondan sonra da şerbetiyle buluşma anı. Detaylarıyla devam edeceğiz. Kanalıma abone olup yorum atıp dostlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Şimdi sevgiyle, sabırla bekliyoruz.
Tatlımızın üzerinden 15 dakika geçti. Şerbetimiz tamamen ılık hale geldi. Parmağınızı batırdığınızda dayanabilecek bir ısıda. Kek ona göre biraz daha bir tık daha sıcak olsun, hiç problem yok. Bismillahirrahmanirrahim. Yiyenlere şifa olsun, sevgi olsun, muhabbet olsun, sofralarımızda bereket olsun inşallah. Sütün tamamını böyle gezdire gezdire üzerine döküyorum. Sevgili seyircilerim, önemli püf noktası, böyle döküp gezdirdikten sonra önce oda sıcaklığında bir kendine gelsin 3-4 saat. Sonra da 1 saat buzdolabına koyun. Peşinden frambuaz sosu döküyoruz. Bir gece beklerse var ya, aliyül ala olur. Sütün tamamını döküyorum. Sevgili seyircilerim, Oktay Usta pazartesi, çarşamba ve cuma günleri sizler için tarifler paylaşıyor. Şimdi üzeri frambuazlı sosu, yani sütü, çikolatalı, bademli güzel bir keki olan tatlımızın şimdi servis vakti. Hemen kaç porsiyona kestik? Burası 15 porsiyon, 16 porsiyon. Duruma göre kesebilirsiniz. Üzerine bakın. Daha henüz bir gece bekletemedim. Beklemiş olsa daha da güzel böyle sos üzerine kaplamış olur. Üzerine koyacağımız fıstığı porsiyonlara koyduk, ayırdıktan sonra koyarsanız daha güzel olur. Bakın ben üstüne koyuyorum şimdi böyle. Oo, çok güzel oldu. Renkler de gayet güzel oldu. İnşallah elimden geldiğince sizlere mutfakta lezzetler konusunda yardımcı olmaya çalışıyorum. Kanalıma abone olup destek oluyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Oktay Usta'nın videoları 6 dilde, yabancı dilimiz de var çok şükür. İnsanlar dünyanın her yerinden bu güzel tatları tatmalarını istiyoruz. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Sofralarınız bereketli olsun.